Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere yine bir takipçimin isteği üzerine kare motiflerle bir yelek modeli paylaşacağım. Önce motifleri yapacağız. Şöyle bordo iple başlıyorum. 4 renk kullandım. Tek renkte de yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi bordo ile ortayı yapıyorum. Önce şöyle 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Bu sihirli halkanın içine üçlü trabzan yapıyoruz. Zincir çektim, bir tane yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 3 tane trabzanımız olacak. 3 tane zincir çekiyoruz. Bunu artık iplerinizle de örebilirsiniz arkadaşlar. Artan ipleriniz varsa elinizde. Kolay, basit bir yelek modeli. Şöyle tekrar 3 zincir, 3 tane trabzan. Birazcık ipimizi çekelim. 3 zincir, 3 tane trabzan. 3 tane zincir. Bu arada iplerim Alize Koton'un ipleri. Yine artan ipler benim iplerimde. Şimdi şöyle birleştiriyoruz. 3 milimetrede tığ kullanıyorum bu arada. Bir tane zincir çekiyorum. Ortamız tamam bu şekilde. Şimdi şöyle bakın, önce ortaları hazırlayalım. Bu şekilde çalışması daha rahat olur diye düşünüyorum. Bunun etrafına mavi rengi alıyorum. Bir tane zincir çekelim. Şöyle tığımı doluyorum. Bir köşeden giriyorum. 3 tane zincir çektiğimiz köşe boşluğundan giriyoruz. Buraya 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki 3 tane trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine üçlü. Trabzanların hepsini üçlü yapıyorum arkadaşlar. Daha kalın ipler tercih ederseniz ikili trabzan da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi 2 zincir, bakın buraya da 3 tane yaptım. Şu köşeye geldim. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. İki zincir. Buradaki trabzanların üzerine de yine 3 tane. Bu arada şöyle şurada kestiğimiz ip burada. Bunu da arkada gizliyorum. 2 ve 3. Bu şekilde. 2 zincir. Köşeye geliyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar buradaki 3 trabzanın üzerine, hala ipimi yürütüyorum bu arada. Üç tane de buraya. İki zincir. Bir, iki, üç. Tekrar 2 zincir. Sona geldik. Yine buraya da 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. 2 zincir. Şuraya batarak birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekip tekrar ipimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi şunları da mavilerini tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet, şu mavi kenarları bu şekilde tamamladım. Bakın hepsini. Şimdi
beyazla bir sıra daha gidiyoruz. Şöyle yine bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Evet, şimdi bakın burada şu köşeye yaptığımız 3 tane trabzanın tam ortasına batıyorum. Buraları köşe olarak baz alıyoruz ve bir trabzan. Tekrar tığımı doladım. İkinci trabzan. 3 tane zincir. Aynı yere tekrar batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. Pardon, kaçırdım ipi. 1 2 2 zincir. Şimdi buradaki boşluğa batarak 2 tane trabzan. 1 2 şu ilk yuvaya atlıyorum. Hemen yanındakine, yani ortadakine batarak tekrar 1, hemen yanına tekrar 2. Şimdi buradaki boşluğa tekrar 1 2. Bu şekilde dolanıyoruz. Yine 2 zincir, toplamda 2 4 6 tane trabzan yapmış oldum. Yine 2 zincir çekiyorum. Bakın bu köşenin üzerinde 3 tane trabzanım var ve bunun tam ortasına batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir, tekrar aynı yere batıyoruz. 2 tane daha yapıyoruz. Şöyle köşeleri oluşturmuş olduk. Yine 2 zincir. Buraya şimdi 2 tane boşluğa, 2 tane trabzanların üzerine 2 tane de buradaki boşluğa yaparak toplam 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Burada yalnız şunu atlayıp bir sonrakine batarak devam ediyorum. 3 4 5 6. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Yine burada bir köşe yapıyoruz. 1 2 trabzan, 3 tane zincir. Tekrar 2 tane daha ve 2 zincir. Yine aynı şekilde boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6.'yı tekrar boşluğa batarak yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve 4. köşeyi burada oluşturuyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir, tekrar 2 tane, şimdi yine 2 zincir ve geldik son kenar. 6 tane trabzan yaparak bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Evet. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın başladığım nokta burası. Yine bu noktaya batarak tepe noktasına şöyle birleştiriyorum. Bir tane zincir. İki ipim de burada kalmış oluyor arkadaşlar. Sonra bunları arkadan gizliyorum ama şöyle bir düğüm atıyorum buraya. Gizlemeden önce şuralarda yürütüp kesiyorum tekrardan. Evet. Şimdi diğerlerinin kenarlarını tamamlayalım. Dönelim. Evet, hepsinin beyaz renklerinde gittim. Şimdi kırmızıyla 2 sıra daha gideceğiz. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bir kez tığımı doladım. Şimdi gelelim, herhangi bir köşeden başlayabiliriz. Üçlü trabzan yaparak başlıyorum yine. Bu birinci trabzanım. 3 tane olacak. 2 ve 3.
3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Aynı köşeye. Şimdi tekrar 3 tane zincir. Şuradaki 6 trabzanın üzerine gideceğiz. Tığımı bir kez doladım. Birinci trabzanın üzerine batıyoruz. Önce bir, sonra 2 alıyorum. Tığda bekletiyorum. Tekrar bir sonrakine bir ilmek çekiyorum. Sonra 2 ilmek çekiyorum. Üçüncü çekmeyi beraber yapacağız arkadaşlar. Sonra bir sonrakine 3 tane bu şekilde trabzan yaparak hepsini birlikte topluyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. Hemen yanındakine, yani sıradakine batıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Şimdi 1 2 3 dördünü birlikte çekiyoruz. 3 tane zincir. Şimdi köşeye geliyoruz. Üçer tane trabzan. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir. Aynı köşeye tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine kenara geldik. Birinci trabzanın üzerine giriyoruz. Önce bir, sonra iki. Çekiyorum, bırakıyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. 3 tane trabzan olunca hepsini birlikte 4 tane ilmeğimiz olacak burada. Hepsini birlikte çekiyoruz. Tekrar 3 zincir. Hemen yanındakinden aynısını tekrar ediyorum. 4 ilmeği birlikte kapatıyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Şu ipimizi de şöyle yürütelim. Köşeye geldim. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi bu sırada gerdiriyor gibi gelebilir size. Ama bunun üzerine bir sık iğne gideceğiz. Onun için gerdirmesi önemli değil. Çok da gerdirmiyor ama hani böyle gergin gelirse buralar şey yapmayın. Bir sonraki sırada sık iğne gideceğimiz için düzelecek. Şimdi burayı tamamlıyorum, dönüyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim, bakın. Şimdi yine ilk yaptığımız trabzanın üzerine birleştirelim. Bir zincir çekiyorum. Aynı renkle, şimdi ip değiştirmeden aynı renkle birleştirdiğim noktaya bir sık iğne yapıyorum. Buradaki ipimizi de gizleyeceğiz. 3 trabzan var önümüzde. 3 tane sık iğne yapıyoruz buraya. Köşeye geliyoruz. Köşeye 4 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4. Sonra yine burada 3 tane sık iğne, 3 zincir boşluğunun içine girerek yine 3 tane sık iğne, komple sık iğne ile dolanacağız arkadaşlar. Burayı böyle 3 zincir çektiğimiz boşluklara 3 tane, bir de bu dolguların tepesine batıyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Buralarda 3 tane, sonra dikerek birleştireceğim. Bunu isterseniz örerek de örerken daha doğrusu birleştirebilirsiniz ama dikerek birleştirme yapacağım. Buraya 4 tane. Evet, şimdi bu şekilde sırayı tamamlayacağız ve motifimizi bitirmiş olacağız. Evet, sıra sonuna kadar bakın sık iğnemi tamamladım. Motifimi bitirdim. Şimdi diğerlerini de hepsini yapacağız. Bu şekilde 14 tane şöyle ilk sık iğneye batıyorum. Birleştiriyorum bu arada. 14 tane motif yapmamız lazım. Şimdi ben motifleri tamamlayacağım. Bunları da aynı şekilde örerek sonra kenarlardan
dikerek birleştireceğiz arkadaşlar. İpleri de tabii arkadan bakın şöyle birazcık bunları gizledim ben. Şu gizlenmemiş mesela. Şöyle daha ince bir tığ kullanabilirsiniz. Bunları buralardan çektirerek düzenlememiz lazım. Evet. Sonra tamamını keselim. Evet, şimdi temizlemeleri yapalım. En son nasıl birleştireceğimize bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle 3 tane motifim kaldı. Şu şekilde yerleştirdim. Bakın bunları bir sonraki bölümde birleştirip devamını yapacağız. Şöyle açalım. Evet. Bu şekilde önler için 4 tane, arka içinde 6 tane motif gerekli. Şu bir ön parça, bu ön parça olacak. Arka içinde 6 tane motif gerekli arkadaşlar. Şimdi 3 tanesini yaptım. Şu 3 tanesini de kenarlarını yapacağım. Ve dikerek bunu aynı renkle dikerek birleştireceğim. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.